Merhabalar, ben Canan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli brokoli graten yapacağım. Çok kolay bir usul ve aynı zamanda da çok faydalı bir tarif. Her zamanki gibi malzemelerle başlayalım. 1 veya 1,5 brokoli başı. Küçük patates ve tatlı patatese ihtiyacımız var. Bulamazsanız tatlı patatesi havuç da olur. Sıvı yağ, tereyağı, maydanoz, karabiber, tuz, yumurta, süt veya patates suyu ve kaşar gerekiyor. Brokolimin taze olmasına önem gösteriyorum ve bunu ancak renginden anlayabilirim. Rengi yeşilse tazedir ve sapını kullanmayacağım, keseceğim. Şimdi ilk önce patateslerimi soyuyorum ve tenceremde biraz su koydum ve küçük küçük kesip içine atıyorum. Ve aynı şekilde de tatlı patatesimde de bunu yapıyorum. Şimdi buradaki suya koydum. Ve şimdi bunları haşlayacağım. Ama haşlamadan önce üzerine bu süzgeç kabını geçiriyorum. Yani burada brokoliyi pişireceğim üzerinde. Bunun için ilk önce brokolinin saplarından ayırıyorum. Ve brokoliyi suda pişirmeyeceğim ve sadece süzgecin içine atıyorum. Ve şimdi eğer böyle bir tencereniz varsa böyle pişirmenizde fayda var. Çünkü bu şekilde brokoli vitamini hiç kaybetmiyor ve daha lezzetli oluyor. Rengi de çok güzel oluyor. Yani bunu tavsiye ederim. Yani pişmeyecek, sadece buharda pişireceğiz. Yani suda pişmeyecek, buharda pişecek brokoli. Evet, altındaki suyu kaynayınca kapağını kapatıp kısık ateşte 10-15 dakika pişireceğim. Başka bir kaba sosu hazırlıyorum. Bunun için yumurtaları ilk önce kırıyorum. Ve bir çatal yardımıyla da çırpıyorum ilk önce. Ve daha sonra da diğer malzemeleri içine yavaş yavaş ekliyorum. Biraz tuz. Ben kaya tuzu kullanıyorum bütün yemeklerime. Size de tavsiye ederim. Ve daha sonra da maydanozu önce kıyıyorum. Ve kaşarı da rendeleyeceğiz. Ve bu rendelenmiş kaşarı ve maydanozumu da sosumun içine katıyorum. Evet, biraz da karabiber içine giriyor. İsterseniz pul biber de katabilirsiniz. Ve karışımı çırpıyorum. Diğer tarafta sebzelerim pişmiş mi diye bakıyorum. 10 dakika sonra bakabilirsiniz. Bazen çabuk pişiyor, bazen de daha uzun sürüyor. Ve evet, pişmiş durumda. Aşırı pişmiş olmasın. Çünkü daha fırında da pişecek. Evet, yani 10 dakika bence kafi. Şimdi önce tereyağımı eritiyorum. Ve karışımın içine tereyağımı da ekliyorum. Evet, patates suyundan ekliyorum. Pişirdiğim sebzelerin suyunu. Ama isterseniz süt de kullanabilirsiniz bu arada. Ben biraz daha hafif olsun diye suyu kullandım. Evet, şimdi ilk önce kalıbımızı yağlıyoruz sıvı yağla hafif. Bu işlemi tereyağlı da yapabilirsiniz. Ve üzerine patatesler ilk önce geliyor. Veya havuçla yaptıysanız tabii ki patatesler ve havuçlar ilk önce geliyor. Ve onun üzerine de brokoliler. Ve brokolinin üzerine de sosum geliyor. Bu kadar. 200 derecede önceden ısıtmış bulundum fırınımı ve hemen hemen 15-20 dakika arası fırına sürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi gratenim hemen bitti ve çok kolay, çok lezzetli ve o kadar da faydalı bir tarif. İsteyen sosuna biraz taze krema da ekleyebilir. Mesela yarım bardak. O da çok güzel oluyor. Ama ben hafif olsun diye kremasız yaptım bu sefer. Evet, umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir like verirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın başka tarifler görmek için. Ve bir dahaki tarifte de görüşmek üzere.